Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Arkadaşlar bugün sizlere tereyağı kullanmadan, katı yağ kullanmadan, içinde yumurta olmadan, kabartma tozu olmadan yapabileceğiniz, dışı gevrek, iç kısmı keke benzeyen yumuşacık bir kurabiye tarifiyle geldim. Herkesin evinde kolaylıkla bulunan malzemelerle hazırlanan bu şahane kurabiye tarifini sizlere de ısrarla tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyip tadın arkadaşlar. Çayınız demlenene kadar bu şahane kurabiye tarifiniz de sofranızda olacak. Az malzemeli, çok lezzetli, çok pratik bu kurabiye tarifinin buyurun hiç vakit kaybetmeden hemen detaylarına geçelim. Uygun bir yoğurma kabına 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ. Bu arada kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 ml arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı karbonat ekliyorum. Tepeleme değil, silme kullanalım karbonat arkadaşlar. Evet, malzemelerimin tamamını şöyle bir spatula ile karıştırıyorum. Kullanmış olduğum malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylıca oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Evet, bu aşamadan sonra yavaş yavaş un ilave ederek hamurumuzu karıştırmaya devam edelim. Bu arada en önemli konuyu başta söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Hamur yoğurmadan hazırlıyoruz. Elimizi hiç hamura değdirmeden sadece spatula ile karıştırarak hamurumuzu hazır hale getiriyoruz. Yavaş yavaş un ilave ederek hamurumuzu karıştırmaya devam edelim. Bu ölçülere göre yaklaşık 3-3,5 su bardağı un yeterli olacaktır. Yine un için kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitredir. Hamuru karıştırmaya devam ediyorum. Kıvamını detaylı bir şekilde birazdan sizlere göstereceğim. Hamurun içerisinde yumurta kullanılmadığı halde rengi sapsarı, sanki yumurta varmışçasına bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Bunu sağlayan da kullandığımız karbonat. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz spatulaya yapışmadığı noktada un eklemeyi bırakıyoruz. Hamurun kıvamı bu şekilde olmalı arkadaşlar. Zaten siz de yaparken anlayacaksınız. Evet, hamurumuz artık hazır. İsterseniz bu şekilde sade halde de yapabilirsiniz. Dilerseniz içerisine istediğiniz malzemeleri ekleyerek de kurabiyenizi hazırlayabilirsiniz. Ama benim tavsiyem cevizli ve üzümlü yapmanız. Üzüm ve ceviz bu kurabiyeye gerçekten çok yakışıyor arkadaşlar. 1 kase kuru üzüm ve 1 kase iri kıyılmış ceviz ekliyorum kurabiyeme ve spatula ile karıştırarak hamuruma malzemelerimi yediriyorum. Bu kurabiyede kekte kullanabileceğiniz tüm malzemeleri kullanabilirsiniz. Havuçlu, tarçınlı, elmalı vesaire şeklinde bu kurabiyenizi hazırlayabilirsiniz. Gerçekten dokusu, lezzeti şahane bir kurabiye tarifi. Üstelik çok az malzemeyle çok pratik bir şekilde hazırlanan bir kurabiye tarifi arkadaşlar. Evet, artık hamurum hazır. Şekil verme aşamasına geçebiliriz. Cevizden biraz büyük parçalar olacak şekilde hamurumdan kaşık yardımıyla alıyorum ve avucumda yuvarlayarak şekillendiriyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur arkadaşlar. Tamamını aynı şekilde hazırlayarak yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde dizelim. Mutlaka aralıklı dizmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü pişerken oldukça kabaracaklar. Bu arada kanalımda birbirinden farklı, birbirinden lezzetli kurabiye tarifleri bulabilirsiniz. Kanalıma bir göz atmayı unutmayın lütfen. Evet, kurabiyelerimizin tamamı hazır. Üzerine bir miktar toz şeker serpiyorum. Dilerseniz toz şeker serpmeden de pişirebilirsiniz. Fakat bu kurabiyeye ben bu şekilde çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Evet, kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika üzerleri tamamen kızarana kadar pişirelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi süre sonunda kurabiyelerimiz piştiler. Kokusunu sizlere anlatamam. Görüntüsü de gerçekten şahane bir kurabiye oldu arkadaşlar. Sizlere de ısrarla deneyip tatmanızı tavsiye ediyorum. Hemen sizlere şöyle kıvamını, dokusunu göstererek videomu sonlandıracağım. Buraya kadar izlemiş olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler de bu kurabiye tarifini sevdiklerinize, ailenize gönül rahatlığıyla yapıp ikram edebilirsiniz.
Yorum, beğeni ve paylaşımlarınızla kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.